Bir sabah uyanıyorsun. Telefonuna bakıyorsun. Haberler tanıdık. Cümleler tanıdık. Tepkiler tanıdık. Ne hissedeceğini biliyorsun. Kızacaksın. Taraf tutacaksın. Bir şeyleri savunacaksın. Ama dur. Bu düşünce ilk kez ne zaman sana ait oldu? Sana biri gelip buna inan mı dedi. Hatırlamıyorsun. Çünkü kimse sana bunu anlatmadı. Sana sadece aynı şeyi tekrar tekrar gösterdi. İnsanlar çoğu zaman zorla kontrol edilmez. Onlar ikna da edilmez. İnsanlar alıştırılır. Tarih boyunca milyonlarca insan aynı anda aynı fikre inandı. Aynı düşmanı seçti. Aynı sloganı bağırdı. Aynı şeye umut bağladı. Ve garip olan şuydu. Hepsi bunun kendi düşüncesi olduğunu sandı. Oysa düşüncelerinde bir yolculuğu vardır. Doğarlar, yayılırlar, kök salarlar. Ve bir süre sonra insanın zihninde ev sahibi olurlar. Bir düşünce sana bilgi verdiğinde masumdur. Ama sana şunu söylediği anda tehlikeli hale gelir. Ben sana aidim. Çünkü o noktadan sonra düşünceye karşı çıkmak, sana karşı çıkmak gibidir. Soru soranlar düşman olur. Şüphe edenler hain. Ve o düşünce artık korunur. Gerçekle değil, duyguyla. İnsanlar bu yüzden kendi zararına olan fikirleri savunur. Aç kalır ama vazgeçmez. Yalnız kalır ama sorgulamaz. Çünkü o düşünce artık bir fikir değil, bir kimliktir. Tarihte en büyük savaşlar, en çok ölüm, en büyük yıkımlar. Bir silahla değil, bir emirle değil, bir zorlamayla değil, bir düşünceyle başladı. Korkutucu soru, insanlar nasıl kontrol edilir değil. Asıl soru, sen şu an hangi düşüncenin içindesin, farkında bile olmadan? Bir düşünce boşlukta doğmaz. İnsan zihni en çok belirsizlik anında savunmasızdır. Ne olacağını bilmediğinde, tehlikenin nereden geleceğini kestiremediğinde, kontrolü kaybettiğini hissettiğinde. Beyin tek bir şey ister, anlam. İşte bu yüzden insanlar en karmaşık gerçekleri değil, en basit açıklamaları benimser. Gerçek karmaşıktır, zaman alır, rahatsız eder. Ama basit bir düşünce şunu söyler. Sebep bu, suçlu bu, çözüm bu. Ve zihin derin bir nefes alır. Bir düşüncenin doğduğu ilk yer akıl değil, duygudur. Korku, öfke, aşağılanmışlık hissi, yalnızlık, aidiyet ihtiyacı. Bu duygular varken mantık ikinci plana düşer. Çünkü insan önce hissetmek ister, sonra düşünmek. Bir düşünce ortaya çıktığında ilk yaptığı şey şudur. Seni anlıyorum. Bu çok güçlü bir cümledir. Çünkü anlaşılmak, insan için güvende olmak demektir. Ve düşünce yavaşça şunu fısıldar. Bu hissettiğin şeyin bir nedeni var. Artık zihin rahatlamıştır. Artık bir hikaye vardır. Bir açıklama, bir çerçeve. Ve insan o çerçevenin içinden dünyaya bakmaya başlar. Düşüncenin doğruluğu burada önemli değildir. Önemli olan şudur. O düşünce bir boşluğu doldurmuştur. Boşluk dolduğunda insan o düşünceyi bırakmak istemez. Çünkü onu bırakmak yeniden belirsizliğe dönmek demektir. İşte bu yüzden ilk inandığımız düşünceler en tehlikelileridir. Çünkü onlar zihnin en savunmasız anında yerleşmiştir. Bir düşünce doğduktan sonra yalnız kalmaz. İkinci adımı şudur. Bu düşüncede yalnız değilsin. İnsanlar aynı hissi yaşayan başka insanları görür. Aynı kelimeleri kullananlar, aynı tepkileri verenler, aynı şeye kızanlar. Ve içinden şu cümle geçer. Demek ki yanlış değilim. İşte o an düşünce kişisel olmaktan çıkar. Toplumsal olmaya başlar. Bu noktadan sonra düşünce sadece bir fikir değildir. O artık duygusal bir sığınaktır. Ve insan sığınaklarını sorgulamaz. Bir düşünce böyle doğar. Sessizce, zorlamadan, mantıkta değil, hisle. Ve bu hikayenin sadece başlangıcıdır. Çünkü doğan her düşünce bir sonraki aşamaya geçmek ister. Tekrar edilmeye. İnsan beyni doğru olanı değil, tanıdık olanı sever. Bir şeyi ne kadar sık duyarsan o kadar normal gelmeye başlar. Ve normal olan zamanla doğruymuş gibi hissedilir. Bir fikir ilk kez duyulduğunda zihin temkinlidir, sorgular, mesafe koyar. Ama aynı cümle, aynı kelimelerle, aynı tonla tekrar tekrar geldiğinde zihin yorulur.
Ve bir noktada şunu der: bu kadar tekrar ediyorsa bir gerçeklik payı olmalı. Beyin enerji tasarrufu yapan bir organdır. Sürekli sorgulamak pahalıdır. Şüphe etmek zahmetlidir. O yüzden beyin tekrar edilen bilgiyi kestirme yolu olarak kabul eder. Bu bir zeka problemi değildir. Bu bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Çocukken öğrenilen her şey böyle yerleşir. Aynı cümleler, aynı tepkiler, aynı ödül ve cezalar. Ve yıllar sonra bunlar benim fikrim olur. Tekrar sadece kulakta değil, gözle de çalışır. Aynı görüntüler, aynı yüz ifadeleri, aynı semboller. Zihin artık bilgi almaz, alışkanlık kazanır. Bir düşünce her yerde karşına çıkıyorsa, haberlerde, sosyal medyada, şakalarda, dizilerde, gündelik sohbetlerde, zihin bu doğru mu diye düşünmez. Şunu düşünür: bu her yerde. Ve her yerde olan zihinde itiraz edilemez olur. İşte bu yüzden bazı cümleler artık açıklama gerektirmez. Sadece söylendiği anda tepki üretir. Öfke, alay, savunma. Düşünmeden. Tekrar edilen bir düşünce zamanla şunu yapar: sana bir görüş sunmaz. Bir refleks kazandırır. Ve refleksler tartışılmaz. Bu noktadan sonra gerçekle kurgu arasındaki çizgi silinir. Çünkü zihin inandığını değil, alıştığını savunur. Ve işin en tehlikeli kısmı şudur: bir fikir ne kadar çok tekrar edilirse, ona karşı çıkan sesler o kadar garip gelmeye başlar. Çoğunluğun dışında kalmak, insan zihni için tehdit demektir. Böylece tekrar sadece bir yöntem olmaktan çıkar. Bir baskı haline gelir. Sessiz, görünmez ama son derece etkili. İşte bu yüzden insanlar bazen şunu söyler: ben bunu hep böyle biliyordum. Oysa bilmezler. Sadece alışmışlardır. Bir düşünce yeterince tekrar edildiğinde artık sadece bir görüş değildir. O yavaş yavaş şunu yapar: seni tanımlar. İnsan zihni tek başına kalmaktan korkar. Bu yüzden fikirler zamanla aidiyet üretir. Buna inananlar ve inanmayanlar. Bu ayrım masum başlar ama çok hızlı derinleşir. Çünkü insan kendini bir grubun parçası hissettiği anda şunu düşünür: bu sadece bir görüş değil, bu benim kim olduğum. İşte bu noktadan sonra fikir savunulmaz, kimlik savunulur. Ve kimliğe yönelen her soru tehdit gibi algılanır. Bir insan sana kızdığında değil, seni susturmak istediğinde orada artık fikir yoktur. Orada korku vardır. Kimlikleşmiş bir düşünce şunu ister: uyum, soru sormamanı, şüphe etmemeni, aynı cümleleri tekrar etmeni. Ve bunu yapmadığında dışlanırsın. İnsan beyni için dışlanmak ilkel bir tehdittir. Yalnız kalmak, hayatta kalamamaktır. Bu yüzden insanlar içten içe şüphe duysalar bile ses çıkarmaz. Bir süre sonra grup içindeki herkes aynı kelimeleri kullanır. Aynı tepkileri verir. Aynı şeye güler. Aynı şeye öfkelenir. Ve farklı düşünen biri ortaya çıktığında zihin otomatik tepki üretir. Bizden değil. Bu noktada mantık devre dışıdır. Çünkü artık mesele ne doğru meselesi değil, kimden olduğun meselesidir. Kimliğe dönüşen bir düşünce insana şunu yaptırır: yanlış bilgiyi savundurur. Zararlı sonuçları inkar ettirir. Çelişkileri görmezden getirir. Çünkü geri adım atmak, kimliğini kaybetmek gibidir. İşte fanatizm böyle doğar. Bağırarak değil, sessizce. Zorla değil, içeriden. Bu yüzden insanlar bazen şunu söyler: ben buna inanmıyorum, ben buyum. Ve ben dediği şey artık ona ait değildir. Bir fikir kimliğe dönüştüğünde onu bırakmak neredeyse imkansızdır. Çünkü geriye sadece şu soru kalır: eğer bunu bırakırsan ben kimim? Ve bu soru çoğu insan için gerçekten yüzleşilemeyecek kadar ağırdır. Çoğu insan kontrol edilmenin emirle olduğunu sanır. Biri çıkar, ne düşüneceğini söyler, sen de uygularsın. Ama modern dünyada kontrol böyle işlemez. Kimse sana buna inan demez. Sadece şunu yapar: ne konuşulacağını seçer. Hangi konular gündemde? Hangileri hiç konuşulmuyor? Hangi kelimeler tekrar ediliyor? Hangileri alay konusu? Bunlar tesadüf değildir. İnsanlar önlerine gelen başlıklar hakkında düşünür. Önlerine gelmeyenleri ise hiç fark etmez. Ve fark edilmeyen şeyler zamanla yok sayılır. Bu yüzden en güçlü kontrol yasaklamak değildir. Görmezden gelmektir.
Bir konu sürekli gündemdeyse insanlar onun önemli olduğunu düşünür. Bir konu hiç görünmüyorsa önemsiz sanılır. Gerçekliğiyle ilgisi yoktur. Sadece görünürlüğü vardır. Sessiz kontrol düşünceyi yönlendirmez, dikkati yönlendirir. Ve dikkat zihnin kapısıdır. Nereye bakarsan orayı düşünürsün. Nereye bakmazsan orası senin için yoktur. Bu yüzden bazı tartışmalar bitmez. Çünkü onların bitmesi istenmez. İnsanlar sürekli konuşur ama hiçbir yere varamaz. Bazı sorularsa hiç sorulmaz. Sorulmadıkları için değil, akla bile gelmedikleri için. İşte sessiz kontrol tam olarak burada çalışır. Zihin kendi seçtiğini sandığı gündemlerle meşguldür. Ama o gündemler çoktan seçilmiştir. Ve insan kendini özgür zanneder. Çünkü bağırmasına izin vardır. Tartışmasına izin vardır. Taraf olmasına izin vardır. Ama çerçevenin dışına çıkmasına izin yoktur. Bu noktada kontrol tamamlanır. Çünkü artık kimse zorlamaz. İnsanlar kendi kendilerini denetler. Sessiz kontrol budur. Bağırmaz, tehdit etmez, ceza vermez. Ama yönlendirir. Ve en tehlikeli tarafı şudur. Kontrol edilen kişi kontrol edildiğini asla hissetmez. Bu noktada herkes aynı soruyu sorar. Peki bundan çıkış var mı? Cevap basit değil ve hiç rahatlatıcı değil. Çünkü kontrol eden şey dışarıdaysa kaçabilirsin. Ama kontrol zihnin içindeyse kaçacak yer yoktur. İlk adım bir düşüncenin seni yönettiğini kabul etmektir. Bu zordur. Çünkü insan manipüle edildiğini kabul etmeyi sevmez. Bu kendini zayıf hissettirir. Ama gerçek şudur. Herkes etkilenir. Herkes yönlendirilir. Herkes bir çerçevenin içindedir. Fark yaratan şey bunun farkında olup olmamaktır. Bir düşünce seni kontrol ediyorsa bazı belirtiler verir. Seni sürekli kızdırır, seni acele ettirir, seni taraf olmaya zorlar, seni susturur ya da bağırttırır. Ama sana durup düşünme alanı bırakmaz. Gerçek düşünme ise rahatsız edicidir. Yavaşlatır, yalnızlaştırır, net cevaplar vermez ve çoğu zaman insanı huzursuz eder. Bu yüzden çoğu insan özgürlük yerine rahatlığı seçer. Çünkü rahatlık sorgulamamayı gerektirir. Bir çerçevenin dışına çıktığında şunu fark edersin. Herkes seni alkışlamaz. Hatta çoğu kişi seni anlamaz. Bazıları kızar, bazıları alay eder, bazıları uzaklaşır. Çünkü sen artık onların güvenli alanını rahatsız ediyorsundur. Ve insanlar rahatsız edeni sevmez. Bu yüzden gerçek özgürlük yalnız bir yoldur. Kalabalık değildir, popüler değildir, onaylanmaz. Ama gerçektir. Özgür olmak hiçbir şeye inanmamak değildir. Özgür olmak hiçbir şeye körü körüne ait olmamaktır. Ve belki de en zor olan şudur. Bazı fikirleri bırakmak, kendinden bir parça bırakmak gibidir. Ama bazen büyümek tam olarak budur. En tehlikeli zincirler görünmeyenlerdir. Ve bazen insanı yöneten şey bir lider değil, bir yasa değil, bir silah değil, bir düşüncedir. Asıl soru şudur. Sen hangi düşüncenin içindesin? Ve daha da önemlisi, onu gerçekten sen mi seçtin?